Merhabalar. Bugün edebiyatın en sarsıcı eserlerinden birine, Thomas Mann'ın Venedik'te ölümüne dalıyoruz. Gelin hep birlikte düzen ve tutku, sanat ve çöküş arasındaki o ince çizgide Venedik'in labirent gibi sokaklarında unutulmaz bir yolculuğa çıkalım. Ve başlarken aklımızda tutmamız gereken o temel soruyla başlayalım. Bir sanatçı mutlak güzelliğin peşinde koşarken aklını, ahlakını, hatta hayatını feda edebilir mi? İşte bu soru kahramanımızın ruhunda bir hayalet gibi dolaşacak. Ve işte bu sorunun tam merkezindeki o isim, ünlü yazar Gustav von Aschenbach. O hayatını disipline, düzene ve sanatına adamış, adeta yürüyen bir anıt gibi. Peki kim bu Aschenbach? Biraz daha yakından bakalım mı? Bir tarafı devlete hizmet etmiş subaylar, yargıçlar, yani tam bir görev ve disiplin abidesi. Ama diğer yanda annesinden gelen o daha ateşli kan var. Onu sanata iten o bohemyalı ruh. Hayat felsefesi ise tek bir kelimeyle özetlenebilir: dayanmak. Zaten yazdığı eserler de hep böyle değil mi? Yıpranmış, tükenmiş ama iradesiyle ayakta kalmaya çalışan kahramanların hikayeleri. Aslında kendi yarattığı kahramanların ta kendisi. İşte bu cümle Aschenbach'ın bütün varoluşunu özetliyor aslında. Anlatıda bir gözlemci onun hayatını sıkılmış bir yumruğa benzetiyor. Kontrol, baskı, irade. Bütün duygularını, bütün içgüdülerini o yumruğun içinde hapsetmiş. Ama sıkılı bir yumruk sonsuza dek öyle kalabilir mi? İşte o yumruğun yavaş yavaş çözülmeye başladığı anlara geliyoruz. O demir gibi düzeni alt üst edecek bir dizi tuhaf olay Aschenbach'ı kaderinin şehri Venedik'e doğru sürüklüyor. Her şey Münih'te sıradan bir günde bir mezarlığın önünde başlıyor. Aschenbach'ın karşısına aniden çıkan bu yabancı o an içinde yıllardır uyuyan bir şeyi tetikliyor. Serseri bir seyahat arzusu, uzak diyarlara duyulan bir özlem. Bu karşılaşma ruhunda adeta tropik bir bataklık hayali canlandırıyor. Vahşi, tehlikeli ama bir o kadar da çekici. Ve yolculuk başlıyor. Ama bu yolculukta hiçbir şey normal değil. Bindiği vapurda genç gibi görünmeye çalışan, yüzü boyalı, takma dişli, tuhaf bir ihtiyarla karşılaşıyor. Bu adam sanki Aschenbach'ın o düzenli dünyasının nasıl bir karikatüre dönüşeceğinin ilk uğursuz işareti gibi. Ve o ihtiyarın dudaklarından dökülen şu sözler adeta uğursuz bir kehanet gibi çınlıyor Aschenbach'ın kulağında. O an farkında değil belki ama bu sözler onun kendi geleceğini, kendi düşüşünü fısıldıyor. Güzeller güzeline selam. Venedik'e ayak basması da bir o kadar tekinsiz. Bindiği o siyah gondol bir tabutu andırıyor. Onu taşıyan kaba saba gondolcuysa sanki mitolojideki kayıkçı Charon gibi ruhları ölüler diyarına taşıyan o kayıkçı. Aschenbach'ın iradesini hiçe sayarak onu doğrudan Lido'ya, kaderiyle buluşacağı o yere götürüyor. Bu adeta ölüme doğru yapılan sessiz bir yolculuk. Ve Lido'da Aschenbach'ın hayatını sonsuza dek değiştirecek, bütün o dayanma felsefesini yerle bir edecek o an geliyor. Her şey tek bir bakışla sarsılmak üzere. İşte o an, otelin salonunda gördüğü Polonyalı genç Tadzio, Aschenbach için sadece güzel bir çocuk değil. Hayır, o yaşayan, nefes alan bir sanat eseri, kusursuz bir Yunan heykeli. Sanki Platon'un bahsettiği o mutlak güzellik iddiası ete kemiğe bürünmüş. Düşünsenize, ömrü boyunca sanatı kelimelerin soğuk mermerinden yontan Aschenbach, ilk kez mükemmelliğin ta kendisiyle yüz yüze geliyor. Bu karşılaşma aslında Aschenbach'ın ruhunda binlerce yıldır süren bir savaşı yeniden alevlendiriyor. Bir yanda Apollon, yani akıl, düzen, ölçü. Aschenbach hayatı boyunca onun sadık bir hizmetkarı olmuş, sanatı hep kontrol ve disiplinle yoğrulmuş. Diğer yandaysa Dionysos var, tutku, kaos, sınırları eriten o sarhoş edici coşku. İşte Tadzio'nun güzelliği tam da bu Dionysos çağrı. Ömür boyu inşa ettiği o sağlam duvarlar bu vahşi çağrı karşısında temellerinden sarsılıyor. Aklı, yani o Apolloncu yanı son bir çabayla direnmeye çalışıyor. Venedik'in o boğucu, hastalıklı havasını bahane edip kaçmaya karar veriyor. Ama kader ağlarını çoktan örmüş. İstasyonda bavulunun yanlışlıkla başka bir yere gönderildiğini öğrendiğinde öfkelenmesi gerekirken hissettiği şey ne biliyor musunuz? Olağanüstü çocuksu bir sevinç. Aslında bu kaza ruhunun en derinlerinde istediği şeyin bir bahanesi oluyor. Ve işte o an geliyor. Teslimiyet anı. Otele geri dönerken kendine itiraf ediyor. Venedik'ten ayrılmak ona bu kadar acı veriyorsa bunun tek bir sebebi var: Tadzio. Ve bu gerçekle savaşmıyor artık. Kollarını açıp kaderini rızayla, boyun eğişle kabul ediyor. Savaş bitmiştir ve kazanan Dionysos olmuştur. Bu teslimiyetle birlikte o bildiğimiz saygıdeğer yazar Gustav von Aschenbach artık yok.
O artık bir tutkunun esiri. Hayatının bütün o katı disiplini şimdi tek bir amaca hizmet etmek için yeniden şekilleniyor. O katı çalışma disiplininin yerini ne alıyor biliyor musunuz? Plajda düzenlenen kutsal bir tören. Artık tek işi, tek görevi Tadzio'yu izlemek. Onun her hareketi, uzaktan kulağına çalınan adının o müzikal tınısı Aschenbach'ın yeni evreni oluyor. Tadzio, Tadzio sesi onun için bir ilahiye dönüşüyor. Bu çöküş öyle bir anda olmuyor. Adım adım yavaş yavaş gerçekleşiyor. Önce saf bir estetik hayranlıkla başlıyor her şey. Sonra bu hayatına adadığı bir gözleme dönüşüyor. Çok geçmeden Venedik'in daracık, nemli sokaklarında gizli bir takibe ve en sonunda da aklın, ahlakın tamamen terk edildiği bir teslimiyete evriliyor. Aschenbach artık bir gölge. Tadzio'nun yörüngesinde dönen bir uydu sadece. Peki ya sanatı? Sanatına ne oluyor? Elbette o da bu tutkudan nasibini alıyor. Plajda Tadzio'yu izlerken kaleme aldığı 1,5 sayfalık yazı, o güne kadarki en parlak, en kusursuz eseri oluyor. Artık ilhamı akıl değil, tutkunun ta kendisi. Aşk tanrıtı Eros, onun kalemine rehberlik ediyor. Bu, fikrin bir bedenle birleşmesinden doğan tehlikeli ama baş döndürücü bir yaratım. Ancak bu baş döndürücü güzelliğin, bu tehlikeli ilhamın bir bedeli var. Sanatın ve güzelliğin o karanlık yüzü Aschenbach'ı yavaş yavaş zehirlemeye başlıyor. Düşünün, eskiden ona gurur veren, onu ayakta tutan yaratma eylemi, şimdi onu yorgun ve bitkin bırakıyor. Yazdıktan sonra hissettiği şey artık bir zafer duygusu değil, bir sefahat sonrası gibi duyulan o ağır vicdan azabı. Güzellik arayışı onu ahlaki bir çöküntünün tam ortasına sürükledi. Sanat artık bir kurtuluş değil, bir lanete dönüştü. Ve böylece hikayenin sonu bizi en başa, o büyük soruya geri getiriyor. Thomas Mann'ın bize sorduğu ve cevabını aslında bize bıraktığı o rahatsız edici soru. Sanatçının güzellikle olan bu tehlikeli dansı her zaman bir yıkımla mı sonuçlanmak zorunda? Güzelliğin bedeli illaki ölüm müdür? Bu sorular Venedik'in o sisli sularında bir cevap beklemeden asılı kalıyor.